Değerli arkadaşlarım, hepiniz bir videomuza da hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar, öncelikle yeni sezonda da hepinize başarılar diliyorum değerli kardeşlerim. Bugünkü sohbetime geçmeden evvel, tabii ki daha evvelki videolarımda da söylediğim gibi bir yayıncı olaraktan sizlerin sorularını, görüşlerini, şikayetlerini Top 11'a aktarmakla mükellefim. Yani sorumluyum diyelim yeni tabirle. Dolayısıyla oradan gelen cevaplar oluyor. Bir süre evvel gelen cevap var. Topluluk notunda paylaştım. Kısa bir süre evvel gelen yine bir cevap daha var. Sizlerin isteklerine cevaben yazmış oldukları cevaplar var. Bunları topluluk notundan takip edebilirsiniz diyorum değerli arkadaşlar. Onları hepsini topluluk notundan ve Face hesabımdan sizlerle paylaşıyorum değerli arkadaşlar ve paylaşmaya da devam edeceğim. Şimdi değerli kardeşlerim, biliyorsunuz Top 11 TV geçen ay yani geçen sezon hayatımıza girdi. Bence olumlu olduğunu da söylemiştim. Yine aynı şeyi söylüyorum. Her ay, tahmin ederim ki anladığım kadarıyla, bir yeni güncellemeyle değişimler pardon, özür diliyorum. Yeni güncellemelerle beraber değişimler, gösterecek diye düşünüyorum. Geçen ay farklı bir güncelleme vardı. Eee, seçebiliyorduk. Bu, sezonda da özel yetenekler güçlendirmesi adı altında belki bundan sonraki aylarda daha farklı şeylerin olacağını umut ediyorum değerli arkadaşlar. Şimdi, ben Oktay Team'in geçen, sezonki, kısa bir değerlendirmesini yapacağım. Fazla da vaktinizi almadan, videoyu kapatmak istiyorum değerli kardeşlerim. Şimdi hemen raporumuza geçelim. Arkadaşlar geçen sezon dörtlü bir taşla kapattık. Güzel bir sezon geçirdik. 49 galibiyet, %94 de galibiyet oranımız var ve hemen, çok da uzatmadan geçiyorum. Arkadaşlar, 2'nci ve üçüncü sıradaki takımlar, yani şurada görüyorsunuz zaten, bunlar, yine bizim gücümüze yakın. Eee Yanlış hatırlamıyorsam eğer ikinci sıradaki ekip bizden, 4 veya 5 daha düşüktü. Yani hiçbir şey yok sayılabilir. Güzel bir sezon geçirdik. Full %100 galibiyetle, 199 tane gol, 171 tane de asist üretmişiz geçen sene. Şimdi özellikle ben Serkan Tok için şunu söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. 86 golle gol krallığını aldı Serkan Tok. Şöyle baktığım zaman 9.8 ile oynamış. Tarık Özdoğan, bu da altyapıdan yeni çıkan bir oyuncumuzdu. 31 tane asist üretmiş değerli arkadaşlar. Hemen geçiyoruz. Tekrar Serkan Tok, Tarık Özdoğan yine aynı şekilde devam ediyor. Güzel bir lig olduğunu düşünüyorum. Arkamızdaki rakiplerimiz de fazla güç farkımız da yoktu. Bunu yenilemek istiyorum, hatırlatmak istiyorum. Buna güzel bir ligi geçirdik. Arkadaşlar kupa zaten biliyorsunuz yani sonuca en yakın, ulaşılabilen, hedef diyelim. Biz ona hedef diyelim değerli arkadaşlar. Görüldüğü gibi iyi sonuçlar aldık. Yalnız, şu takımla biz, daha evvelden, çok evvelden de hatta videolarda da var, bu takımla oynadığım bir karşılaşma var. Yine denk geldik. İlk maç, 4-0 ve 1-1'lik bir skorla, pardon özür diliyorum, 1-1 ve 4-0'lık bir skor, rövanşta gerçekleşti. Dolayısıyla orada güzel maç oldu. Aslında yarı final maçında da Zibuzu da biz daha evvel oynadık. Bildiğim bir takım benim. 1-0 yendik ve 2-0 yendik. Yani dolayısıyla, rakipler, güç olarak da denkti arkadaşlar. Zaten buradaki sonuçlardan da, finalde de Alper FC'de o da dediğim gibi, bize, yakın bir rakipti. Aşağı yukarı tahmin ediyorum aynı ayarla olmamız lazım güç bakımından.
2-0'lık bir skorla da %91 galibiyet oranı. Diğer rakamları zaten görüyorsunuz. Yine Serkan Tok gol kralı olmuş. Yani Serkan Tok tabii Danacı gibi bir büyük bir hizmet oyuncusunun arkasından geldi ama çok güzel bir oturdu diyelim. 27 yaşına geldi. Yani zaman öyle bir çabuk geçiyor ki işte Danacı'dan sonra 18 yaşında takımımıza katıldı Serkan Tok ve şu anda da 27 yaşında değerli arkadaşlar. Arkadaşlar şeyde ne yaptık? Elit Lig'de Thiago'nun arkasından aynı puanla İkinci sırada tamamlamışız. Son 16'yı çok rahat, çeyrek finali çok rahat geçtik. Yarı finalde 1-1 ve 2-0'lık yakın skorlarla maçı almayı başardık. Esas final çok önemliydi. Yani şurada gördüğünüz lig aşamasındaki birinci olan takımla tekrar finalde yollarımız kesişti değerli arkadaşlar ve 2-2 biten maçın arkasından penaltılar sonucunda penaltılarla 4-1'lik bir skorla maçı alarak elit ligi alarak kupayı müzemize götürdük. Gerçekten çok zevkliydi. Rakip de tabii ki oyundaydı. Ve güzel bir karşılaşma oldu. Hatta şöyle söyleyeyim, biz 10 kişi kaldık. Bir de kırmızı kart görmüştük bu karşılaşmada. Gerçekten güzeldi arkadaşlar. %87 galibiyet oranı, 13 galibiyet, 2 beraberliğimiz var. Serkan Tok yine başı çekti. 45 golle başı çekti. Özdoğan bu sezon yani daha doğrusu geçen sezon diyeyim bu sezon derken geçen sezon altyapıdan çıkan Özdoğan 9,1 derecesiyle iyi bir derece elde etti. Sağ tarafta Elvin de 17 asist üretmiş değerli arkadaşlar. Eee Nihai kupada da rakibimizi 3-0 geçerek dörtlü bir taş yaptık. Evet arkadaşlar geçen seneki durumu görüyorsunuz. Zaten altın eldiven kalecimize gitti. Özdoğan içinde yükselen bir yıldız. Gerçekten 18 yani şu anda tabii 19 gözüküyor da geçen sezon 18'de 8,9'luk bir ortalama dereceyle oynuyor. 10 gol ve 54 tane DMC olmasına rağmen asist üretmiş. Esas benim için önemli olan kısım zaten burası değerli arkadaşlar. Diğer bir orta sahamızda 53 maçta 18 gol, 30 asist. Yani orta sahalardan ve buradaki okuduğum tablo şu, orta sahalardan gerekli gol desteklerini almışız değerli arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim. Bir şartla geçen sene iyi bir 91 tane gol attı. 28'de asist üretti. Tam bir AMC yani forvet arkası olarak görev yaptı. Esas gene Serkan Tok'a geliyoruz. 155 gol, 26 tane asist üretmiş. 3 defa sakatlık geçirmiş. 37,1'de kilit pası var değerli kardeşlerim. Bunun dışında diğer oyuncularımız için de aynı şekilde devam edip gidiyor. Evet arkadaşlar geçen sene dörtlü bir taçla kapattık. Güzel bir sezon geçirdik. Ha, bu seneki rakiplerimiz de yine biraz daha böyle kuvvetli rakiplerimiz de var. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Daha güzel olacağını düşünüyorum. Hatta ve hatta şöyle söyleyeyim. Madem şey yaptık, ligdeki rakiplerimizle şöyle bir baktığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi birbirine yakın oyunculardan oluşan bakın e, hemen çok kısa olarak da madem ki bu şeye girdik. Evet düşük o takımlar da var tabii ki ama evet. Yani tabii ki bu şimdi sezon içinde güçlenmeler olacaktır. 116, 118 gördüğünüz gibi 80 bakıyorum 74. Yani iyi rakipler olduğunu düşünüyorum. Hatta bizden bir tane kuvvetli vardı. Hangisiydi o bakayım? Eee Allah Allah. Bir tane kuvvetli vardı bizden.
Evet, bu rakibimiz bizden bir miktar daha eşit sayılırız, kuvvetli. Yani güzel bir sezon olacak. Gene 3-4 takım arasında geçeceğini tahmin ettiğim bir lig geçireceğiz. Kupa tabii ilerleyen dönemlerde biraz daha, belli olur. Elit Lig'de tabii yine zorlu rakipler olacak. Ben, güzel bir sezon olacağını düşünüyorum. Yorumlara sizler de yazın lütfen. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoş kalın, esen kalın.